Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün anlatacağımız konu karaciğer yağlanması. Karaciğer yağlanması nedir? Karaciğerde yağların dışarıdan yediğimiz, içtiğimiz, özellikle basit şekerlerin karaciğerde birikerek karaciğer fonksiyonlarında bozulma meydana getirmesi. Neden önemli peki? Şu anda günümüzde çok yaygın, yaklaşık insanların %10'uyla %24'ünde karaciğer yağlanması var. Peki ne oluyor karaciğer yağlanması olduğu zaman? Karaciğer sirozu, karaciğer kanserine kadar giden bir süreci meydana getirebiliyor. Şu anda günümüzde karaciğer nakillerinin en sık nedenlerinden bir tanesi de karaciğer yağlanması olduğunu söylemek lazım. Peki bunun nedeni ne? İnsanlar bunu kendi kendine yapıyor diyebiliriz rahatlıkla. Dışarıdan alınan basit şekerler, fruktoz, glukoz ya da çok karbonhidrat yüklenmesi vücudun mekanizması, mantığı nedeniyle bunları biriktiriyor vücut. Bunları saklıyor. İleride kıtlık olur da kullanırız diye sakladığı organlardan bir tanesi de karaciğer. Karaciğerde yağların birikmesi karaciğerin fonksiyonlarını bozmaya başlıyor. Peki bu karaciğer fonksiyonları bozulduğu zaman ne oluyor? Testosteronda bir düşme olabiliyor, sertleşme bozukluğu meydana gelebiliyor. Buna bağlı olarak vücutta kolesterol artışı, damar duvarlarında bozulma, kalp hastalıklarıyla ilerleyen bir sürece hastayı götürebiliyor. Karaciğer yağlanması günümüzde artık çok önemli. Karaciğer yağlanmasında ne yapılıyor peki? Karaciğer yağlanmasında çok önemli 2 tane tedavi var. Tedavinin %80'ini oluşturuyor. Zor bir durum aslında. Nedir bu? Bir tanesi kalori kısıtlanması, kilo verilmesi, karaciğer yağlanmasını azaltacak bir diyet seçeneği. Bu da hani Akdeniz diyetine varıyor baktığımız zaman. Akdeniz diyeti çok önemli burada. Özellikle omega 3'ten zengin yağlar tercih edilmeli ve ne yaparsanız yapın karaciğer yağlanmanız varsa glukoz, fruktoz gibi şeker yapısında olan gıdaları kesinlikle sıfırlamanız gerekiyor. Zaten glukoz ve fruktozdan sıfırladığınız zaman diyetinizi karaciğerde hızlı bir şekilde buna cevap veriyor. İkinci ve en önemli kısım da hareket etmek, spor yapmak ya da egzersiz yapabilmek. Egzersizin en önemlisi haftada 7 gün 30'ar dakika egzersiz yapabilmek. Özellikle direnç tarzı egzersizler yapabilmek karaciğer yağlanmasına çok iyi geliyor. Üçüncü durum da periyodik oruç dediğimiz durum ya da intermittent fasting dediğimiz durum. Buradaki amaç ne? Vücudu aç bırakarak vücutta bazı mekanizmaları tetikleyebilmek. Karaciğerden yağları, karbonhidratları atabilmek. Vücuttaki yağ yakma mekanizmasını çalışmak intermittent fasting'de meydana gelen bir durum. Çok sağlıklı bir durum aslında baktığımızda. Ara ara periyodik oruç öneriliyor. Onun dışında D vitamini seviyesini arttırmak, dışarıdan omega 3 kullanmak faydalı olabilir. Ama dediğim gibi ilk 2 ve 3. strateji çok önemli karaciğer yağlanmasında. Karaciğer yağlanmanız olması için illa kilolu da olmanız gerekmiyor. Basit bir ultrason testiyle tespit edilebiliyor. Biyopsi gerekirse yapılabiliyor karaciğer yağlanmasında. Karaciğer yağlanması bizim için de önemli. Sertleşme bozukluğu daha sık gözüküyor karaciğer yağlanması olanlarda. Testosteron seviyeleri bariz bir şekilde daha düşük oluyor karaciğer yağlanması olanlarda. Son yapılan çalışmalarda karaciğer yağlanmasıyla testosteron düşüklüğü arasında çok ciddi bir ilişki tespit edildi çünkü. Sertleşme bozukluğuyla da çok ciddi ilişkisi var. Aynı zamanda karaciğer yağlanması şeker ve tansiyon gibi kronik hastalıkların gelişmesinde de çok ciddi nedenlerden bir tanesi. O yüzden karaciğer yağlanması çok dikkat edilmesi gerekiyor. Karaciğer yağlanması olan bir hastada testosteron seviyesi düşükse faydası olabilir mi? Bununla ilgili yapılmış çalışmalar da var. Testosteron seviyesi eğer düşükse, karaciğer yağlanması varsa 6 ay 1 senelik testosteron takviyeleriyle testosteron takviyesi sonrasında karaciğer yağlanması azalabiliyor. Ama böyle olmadığını söyleyen yayınlar da var. Ben şuna inanıyorum ki eğer dışarıdan testosteron verirsek hasta diyet ve egzersiz de yaparsa egzersiz adaptasyonu çok daha iyi olacağı için hastada aynı zamanda östrojeni de kontrol altına alabilirsek hastaların buna çok iyi cevap vereceğine, karaciğer yağlanmasının azalabileceğini düşünüyorum. Tabii hastayı bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Diğer hastalıklarına da mutlaka müdahale etmek gerekir. Genel olarak bu şekilde karaciğer yağlanması. Bunun dışında eğer bana online danışmanlık için başvurmak isterseniz hakkında kısmında benim telefonum yazıyor. Oradan WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Soracak olduğunuz sorular olursa oradan ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.